Evet sevgili dostlar, programımızın bu bölümünde çok değerli bir konuğumla beraberiz. Sağlık biliyorsunuz özellikle işletmesi çok yüksek bir alan ve turizmi olan bir alan. Ve dünyada artık giderek bu sektörler işletmesi ve turizmi giderek sağlığı bile içine almış, daha geniş bir yelpazeye almış durumda. Ve bu işin profesyoneli karşımda. Sağlık yönetimi uzmanı sevgili Songül Alcı. Hoş geldin Songül. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? İyiyim, sağ olun. Bomba Siz gibiyiz. nasılsınız? Bomba gibiyim tabii ki her Evet, zaman. süper. Beni hep şu sevindiriyor. Ülke olarak gerçekten sağlık alanında evet profesyonel hizmetler sunuyoruz. Ancak sunmak marifet değil. O hizmeti tanıtmak, Evet. o organizasyonları profesyonelce yapabilmek ve işin işletmesini üst düzeyde sergileyebilmek ayrı bir marifet. Hekimliğin ve o hizmetin dışında bir şey bu. Sizler de bunu çok güzel yapıyorsunuz ve bu işte gerçekten emek sarf ediyorsunuz. Sağ olun. Önce sağlık yönetimi nedir? Şöyle bir genel konuşalım mı? Sağlık yönetimi şu. Şimdi bir zamanlar baktığımızda, geçmişe bir 10 yıl evvele baktığımızda, ki en erken dönemdir bu. Sağlığın özel hastanecilikle birlikte, klinikçilikle birlikte ve sağlık turizminin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında hekimlerin pek işletmeciliği, bazıları hariç tabii ki, yapamadığını, işletmeciliğin işin sağlık kısmını, çünkü çok ayrı bir organizasyon biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani hastanecilik çok farklı bir işletme Kesinlikle. şekli. İşletmecilerin de çok hastane işlerinden anlayamadığını görüldü. Kesinlikle. Ve dolayısıyla sağlıkla işletmecilik bir araya getirildi ve sağlık işletmecileri ve üniversitelerde özel bölümler açılmaya başladı. Ya da master programları açılmaya başladı. Tabii işletmeciler için ya da işte tıp fakültesi ya da sağlık kurumu mezunları için. Dolayısıyla bu iki meslek birleştirildi ve bugünlere de geldik. Evet. Hakikaten çok doğru da olmuş. Kesinlikle. Bugünleri görebilmişiz. Hatta ben bir ara bir projede hazırlamıştım. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nda bile yönetim tek bir başhekimin elinde olması, ki hekim işletmeciliğin yani eğitimini almamış. Evet. Baktığınız zaman profesyonel olarak aslında sorumlu bir konu. Evet. Onu daha böyle geniş bir yelpazenin yönetmesi gerektiği, Evet. CEO tarzında. Evet. Bununla ilgili çalışmalar ben de yapmıştım yani sevgili Songül. Katkım da vardır, onu söyleyeyim. Mutlaka. Şimdi sağlık turizminde neredeyiz? Sağlık turizminde çok iyi bir yerdeyiz. Evet. Ama harika mıyız? Değiliz tabii ki. Evet. Yani daha da çok eksiğimiz var, çok problemlerimiz var. Her geçen gün yarışıyoruz ve kendimizi aşıyoruz. Pandemi bizi biraz durdurduysa da şu anda bir patlamanın da eşiğindeyiz. Biliyorsunuz ki 2023 hedeflerimiz var. Güzel organizasyonlar var. Yakında karşımıza daha derli toplu, daha işbilir, daha profesyonel sağlık turizmi şirketleri ortaya çıkacak ve bunları duyacağız yakında. Sadece kliniklerin ya da işte şöyle söyleyeyim, sokaktaki taksiciden kuaförünüze kadar herkes sağlık turizmci. Evet, hani hele yurt dışından bizi izleyen çok ve biliyorum ki herkes birbirini refere ediyor bu konuda. Evet. Ben gördüm, işte biri yaptırmış vesaire. Artık bunlar daha profesyonel hale gelecek. Küçük organizasyonlar var. Evde oturan herkes, bilgisayar başındaki herkes sağlık turizmci. Ama bütün bunların üzerinde çok ciddi organizasyonlar geliyor. Çünkü artık hataya yer vermemek gerekiyor. Önümüz görüldü. İşin ekonomisi görüldü. Türkiye için ne kadar önemli olduğu görüldü. Bakanlığın da zaten büyük desteği var uzun yıllardır. Çok ciddi teşvikler var. Şimdi evet, kuralsızlıklar, ruhsatsızlıklar, problemler, denetimsizlikler, görülemeyenler, merdiven altılar derken artık bu sene her şey çok farklı. Çok güzel. Tabii bu kadar güzel hizmetler sunulurken bunun organizasyonunu, işletmeciliğini iyi bir noktaya taşıyamayınca bunu dünyada sergilemek zor oluyor. Kaynakları çekebilmek zor oluyor. Bunun farkına varıldı. Yani evet, bunu ben de varıldı. görüyorum. Evet. Özellikle sağlık turizmi deyince saç ekimi hep akla geliyor, değil mi? Yani saç ekimiyle ilgili son gelişmeler nedir? Ülkemizin durumu ne aşamada? Neden saç ekimi? Hani sağlık turizmi deyince evet, İstanbul'da bu iş çok kaliteli yapılıyor. Çok ciddi klinikler var. Bu işin başkenti artık dünyada. Ve saç ekimi taleplerini gördüğümüzde sağlık turizminde en üst sırada, sağlık turizminin lokomotifi diye bakıyoruz. En ilk sırada geliyor. Ayaktan tabii bir tedavi sistemi. Pratik herkes için. Tabii saç ekimi deyince bir sürü yöntemler şu an böyle çok farklı yöntemler ön planda. Özellikle doğal arayışlar var. Hani beni natürel olacak mı, doğal olacak mı? İşte bir sürü teknikler falan vesaire. Sizlerin bu noktadaki tercihleri nedir?
Şimdi ben 20 senedir bu işi yapıyorum ve bir yaklaşık 15 yıl önce falan çim adam olmayın diye ortaya çıkmıştık yani. Çok Çünkü güzel. hakikaten o zaman saç ekimi demek sanki böyle çim adam olmak Evet, demekti. hatırlıyorum. İşte sana saç yani Evet. işte orada saç çıkmış daha ne istiyorsun? Tabii sonra artık yani işin artık anlaşılmasıyla, erkeklerin estetik cerrahi tercihleriyle ve saç ektirmek istemeleriyle, bunu öğrenmeleriyle tabii ki doğallık arayışı tüm estetik cerrahi işlemleri için geçerli arayışı oldu. Aslında 25 senelik bir geçmişe sahip neredeyse saç ekimi diye düşündüğünüzde ancak aslında öğrenildi. doğru. Bu aslında eğitimi olmayan bir iş, teknik bir iş, sonradan öğrenilen bir iş, tecrübeyle devam eden bir iş. Dolayısıyla artık öğrenildi, artık çok iyi yapılıyor, çok kaliteli yapılıyor, dünyada en iyi yapılıyor hatta. Çok güzel. Bravo. Tabii burada tercihler önemli. Yani hizmet almak isteyen insanlar bir saç ekimi yaptıracak. Şimdi bir arayışa giriyor ister istemez. Evet. Çok şeyler var. Yani o arayışlarını, tercihlerini yönlendirecek önlerinde çok materyaller oluyor. Gerek sosyal medyalar, gerek reklamlar vesaire. Ancak sevgili seyircilerimiz böyle bir tercih yapacaklarında nelere dikkat etsinler, nelere baksınlar? Şimdi aslında saç ekimi ya da herhangi bir sağlık talebinde yurt dışında İstanbul'a, Türkiye'ye gelmek isteyenlerin ilk yaptığı şey tabii arama motorlarına bunu yazmak. Fakat arama motorları maalesef çok kolay manipüle edilebiliyor günümüz dünyasında. İstediğiniz kişinin önüne istediğiniz reklamı çıkartabiliyorsunuz ve istediğiniz sürede çıkartabiliyorsunuz. Evet. Ucuz ve merdiven altı yerler birkaç kaliteli video çekerek sizin önünüze çıkabiliyor ve sonradan sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Her internette önünüze çıkan yere değil. Hakikaten konu saç ekimi ise saç ekiminizi yapacak kişiyle, call center'larla değil. Maalesef call center'lar var. Maalesef olacak ama bir sonrasında mutlaka bir doktorun da fikri alınarak en son noktada randevunuzu okeylemeniz lazım. Yani önce merkezin gerçekten ruhsatlandırılmış, Tabii. efendim böyle Bir hekimin olduğu bir hekimin net. direktörlüğünde yapılanmasını oluşturmuş. Yani böyle birinin işte siz az önce söylediğiniz gibi birinin gelip götüreceği herhangi bir köşe başında sağda solda yapılacak şeyler değil Evet. bunlar. Resmi mailler ve sözünüzü Bravo, kesiyorum tamam. kusura bakmayın yani resmi mail adresleri ve kurumların logolarıyla bilinen hastanelerin logolarıyla gelmiş rezervasyonlar ya da otellerin logolarıyla gelmiş rezervasyonlar onlar için çok önemli. Yani bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Hastaların sağlık bilgilerinin en başta alınması gerekiyor. Bir anemnez, yani telefon üzerinde bu soruların bir kayda geçmesi ve bir hekimin okeyinin görülmesi. Bu belgeler online olarak kişiye gidebilir. Ondan sonra hani biliyorsunuz ki birçok sorunla karşılaşılıyor Türkiye içerisinde. Yani merhaba saç ektirmek istiyorum gel o zaman salı günü. Den ibaret değildir kesinlikle. Saç ekimi unutmayalım ki bir ameliyat. Evet, kesinlikle. Estetik cerrahinin bir ameliyatı. Ben onu söylüyorum. İnsan kutsal bir varlık. Kendisine müdahale ettirirken bu kutsallığı kaybetmemesi lazım. Kesinlikle. Yani herhangi biri, yani şimdi ben kendi alanımda da yaşıyorum. Gidiyor bel çektirmeye gidiyor. Yani şimdi bu Evet, hocam fıtığımı buldu diyor, tamam. Evet. Yani bunlar olacak çok şeyler müsait değil. insanımız. Aynen öyle, çok müsait. Onlara bu cehaleti yenmemiz lazım. Hepimiz birlikte yenmemiz lazım. Yani saç ekimiyle ilgili ağır vakalarla karşılaştır. Bu televizyonlara çıktı biliyorsunuz, kamuoyuna yansıdı. O açıdan ölümlü sonuçlar doğurdu. Evet. Yani bunlara dikkat etmekte fayda görüyoruz. Yurt dışından şu anki ülkemize saç ekimiyle ilgili özellikle o konuyu biraz toparlayalım. Ne kadar tercih ediliyor şu an dünya düzeyinde? Çok fazla tercih ediliyor. Yani Avrupalı insanlara baktığımızda %40 anketlere bakıldığında %40'ın üzerinde kişinin bir ülkeden bir ülkeye gitmek istediği, bir sağlık hizmeti almak için gitmek istediği biliniyor. Şimdi saç ekiminin ne kadar popüler olduğunu görüyoruz, fark ediyoruz. Her Türk, yurt dışındaki Türk'ün bir yabancı arkadaşı, her yabancının bir Türk arkadaşı ya da diğer arkadaşları var. Türkiye, nerelisin? Türkiye'denim. Saç ekilen yer gibi bir artık örneklemeler görüyoruz. Hatta bu konuda dünya televizyonlarında belgeseller oluştu. Türkiye bir saç ülkesi başlığıyla. Herkes saç ekilen yer gibi bakılıyor. Tabii ki çok fazla talep ediliyor. Hangi bölgeler daha çok? Bunları biliyor muyuz aşağı yukarı? Ülkeler olarak yani artık Avrupa. Yani birkaç sene önce bu soruyu sormuş olsaydınız daha Orta Doğu ülkeleri derdim. Fakat şu anda Orta Doğu diyebiliriz ama en çok Avrupa, İtalya, İspanya, Almanya
sıralamasıyla gidiyoruz. Tabii saç ekimiyle birlikte bazı da diğer estetik tedavi Tedaviler de yöntemleri oluyor. çok tercih ediliyor. Evet. Bunları sıralarsak en çok karşılaştığımız ya da en çok ülkemizde tercih edilen hangi estetik çalışmalar var? Birçok tedaviler? estetik operasyonlar yapılıyor tabii ki. Yani hemen hemen hepsi yapılıyor tabii ki. Sadece ayaktan ve pratik olması gerekmiyor. Yatış gerektiren işlemler de tabii ki hastaneler içerisinde yapılıyor. En çok tercih edenleri hani sıralanamıyor ama mesela erkeklerde derseniz evet saç ekimi, sonra rinoplasti, sonra jinekomasti, Evet. yani erkeklerde meme küçültme işlemleri diye sıralayabilirim. Kadınlarda da benzer operasyonlardan. Bayanlar birçok tercih Birçok yani. konuda. O bir karışık yani. O bir sıralanmıyor. Bir dakikaya değişebilir Aynen. kurlar. Şimdi sadece bir şey için geliyor ama birçok şey yaptırıp gidebiliyor. Tabii. Yani hani biraz bayanlarda- yanaklarıma derken bir bakıyorsunuz ki 3 gündür hastanedeyiz Tüm yani. vücut yenilenmiş gitmiş yani. Tamamen değişelim gidelim. Güzel. Şimdi organizasyon deyince sağlık turizmi organizasyonu ana başlıklarda neler var? Yani öncelikle tabii hastanın ulaşılması, yani hastanın merkeze ulaşması. Sonrasında olaylar nasıl gelişiyor? Kişi bize ulaştıktan sonra Evet. WhatsApp üzerinden artık yani telefon üzerinden ya da internet üzerinden bir şekilde bize ulaştıktan sonra artık aslında her şey kolay. Tabii ki hasta bir kere istediği işleme uygun mu? Evet. Fotoğraflar istenir. Evet, anemnez istenir. Yani sağlık bilgileri istenir. Mutlaka doğru verilmesi gerekir. Buradan da Tabii, bu söylüyorum çok çünkü önemli. evet. Dolayısıyla hastanın uygunluğu evet bir hekimden geçtikten sonra işleme çok uygunsunuz ve şöyle bir sonuç bekliyoruz sizden denir ve hasta kabul ettiğinde artık bizden gün ister. Eğer havalimanından havalimanına kadar bir organizasyon, hatta uçak biletiyle birlikte bir organizasyon istiyorsa zaten bize bırakmalı. Ama havalimanından havalimanına bir organizasyonda bize bir biletini atması yeterli. Biz otel rezervasyonları, hastane rezervasyonlarını, tüm süreç bilgilerini hastalarımıza veriyoruz. Hatta yabancı arkadaşları için diğer dilleri bilen, yani biliyoruz ki bizi şu yurt dışından çok fazla kimse izliyor. Birçok dilde tercümanımızla birlikte onlara yardımcı oluyoruz. Evet. Yani artık sadece bir Türk olmasından ziyade dünya global bir Tabii. hizmet sunuyoruz. Yani Tabii. diğer birçok ülke vatandaşının da hizmetinde oluyoruz. Tabii sağlıkla birlikte ilave destinasyonlarda yanında veriyor musun? Mesela bir geldiğinde bir gezi falan yaptırıyor musunuz? Hasta uygunsa tabii. En sevdiğim şey bu benim. Evet, mutlaka yanında bir şeyler olmalı, seviyoruz. Birçok hediyeler veriyoruz. Onun dışında gezimiz de oluyor. Evet. Toplu gelişlerde. Bu paketler, inanın ki biraz da turizmciyiz. Fazlasıyla turizmciyiz hasta. Biraz önce hani sağlık ve işletmeyi birleştirdik dedik. Bir de bir turizm işletmelerini birleştirdik Kesinlikle. aslında. Onu da yapıyoruz. Hepimiz birer turizmciyiz de. Dolayısıyla evet, paketlerimiz var. Bazı paketlerimizde grup gelişlerde bunu sunabiliyoruz. Yani mesela Sultanahmet gezileri yurt dışı hastaları Bayılırlar. için. Mısır çarşısı tabii Sultanahmet alışverişi yapılmadan olmaz. Mutlaka bir boğazda tur atılmadan gidilmez. Bir kebap yenmeden gidilmez. Yani mutlaka bir turlarımız var. Evet. Hatta yani uygunsa, uygun müdahalelerde yazın tabii ki daha sıcak bölgelere de hastalarımızı gönderebiliyoruz. O otellere kadar rezervasyon yaptırabiliyoruz. Çok güzel. Tabii burada bütün bu organizasyonlar ya da yapılan bütün bu çalışmaların en önemli semeresi hastaların sağlıklı olması. Kesinlikle. Yani yapılan ameliyat, yapılan estetik işlem her neyse sonuç itibariyle hastanın yüzünü güldürüyor olması. Bu noktada hekimlerimize ben çok güveniyorum. Gerçekten kendi adıma değil, bütün hekim arkadaşlar adına da gururla söylüyorum ki gerçekten belki dünyada en iyi hizmetler, yani ilk 3 sıralamada, ilk 3'te Evet. mutlaka yer aldığımızı düşünüyorum. Ama biraz kıymeti bilinmiyor. İşte sizlerin bunu prezente etme gücünüz, sizlerin bunu sunma gücünüzle inşallah ortaya çıkacaktır. Hep mesela normal turizme bakıyorsunuz, Antalya'ya vesaire birçok yere turistler geliyor. Yani yıllık ülkemize katkısı yaklaşık 40-50 milyar dolara kadar ulaşan düzeyde. Evet. Şimdi yani biz geçen yılın rakamlarını 1 milyar dolar civarı sağlık turizmi
oralarda geziyor aslında. Şimdi Çok geri seviyelerdeyiz. Şimdi 10 milyar dolar beklentisi var 2023 işte bu. Bakanlığın açıklaması. Biz saç ekimi olarak 1 milyon üzerinde hasta, yani saç ekim olarak derken birçok estetik cerrahi evet vesaire vesaire çalışıyoruz zaten ama saç ekiminden bahsediyoruz diye öyle söyledim. 1 milyon hasta hedefimiz var. Çok kolay ulaşılabilir. Yani merdiven altını önleyebilirsek belki de o sayıya geldik bile. Bu konuda evet çok Burada iyiyiz. yani dediğiniz gibi o organizasyon içerisinde sağlıklı ve resmi işleyişi gerçekleştirdiğimiz takdirde ülke olarak bence çok çok başarılı bir noktaya. Çünkü şu oluyor, ben kendi hastalarımdan da biliyorum. Hastaya yani hiç irtibatı ve münasebet olmayan noktalardan yönlendirmeler olduğu zaman yani bir taksici bile çok affedersiniz güvenini sarsabiliyor hastanın. Ülkeye olan güvenini sarsabiliyor. Havalimanında hasta iniyor, şoförle karşılaşana kadar araya başka bir üçüncü şahıs girebiliyor. Evet. Ve bir bakıyorsunuz ki hasta başka bir klinikte. Biz bunu birbirimize yapıyoruz. Yani zincir ve sorunlar o kadar çok konuşulabilir ki hastanın sağlığı çok önemli. Sağlıklı bir süreçten geçmesi çok önemli. Memnuniyet sonuç alması çok önemli tabii. Şikayetçi hastalar özellikle yani turizm aşamaları tolere edilebiliyor. Değil tabii ki. Fakat sağlık ve hastanecilik aşamasındaki herhangi bir aksama çok ciddi kötü geri dönüşleri oluyor. Çok kötü bir ülke reklamı oluyor ve dış basında da çok iyi kullanılıyor. Kesinlikle. Bize çok ciddi zarar veriyor. Çok dikkat etmek lazım. Baştan sona kadar eğitim şart. Yani sağlık personelinin ayrıca bir turizmci gibi hasta karşılamaları, o süreçleri ve bu ülkenin artık bu işi yaptığını bilmesi çok önemli. Aynen. Burada denetimler herhalde çok önemli. Yani hastanın nereye geldiği, ne şekilde tedavi olacağı bunlar hep planlanmış şeyler, randevuları vesaire. Buradaki bütün bu süreçlerde uçtan uca denetim yani bakanlığın ya da özel kurumların denetimleri bence olayları ve bizim daha bilinçli bu olayları yürütmemiz sorunu çözecektir. Şimdi denetimlerimiz evet bir şeyler söyleyebiliriz, yorumlayabiliriz ama inanın her şeyi devletten beklemek diye de bir zihniyetimiz var. Ben hasta bilinci diyorum. Kişilerin bilinçli olması lazım. Hasta kötü sonuç ve ikinci seans için bize geldiğinde diyorum ki nereye gittin bilmiyor. Seni nereye götürdüler? Arabayla aldılar götürdüler. Ya nereye gittin sen? Hani nasıl bir yere gittin? Hangi otelde kaldın? Arkadaş söyledi gittik. İşte bir baktım oraya şöyleydi ama yattık bir kere falan. Ve araştırmalarında ben yani sıkı sıkıya tembih ederim. Daha çok misyoner gibi çalışırım. Telefonlarda hastalarla konuşurum. Bir şeyi yanlış biliyorsa sonuna kadar öğretene kadar hastayla konuşurum. Bu şekilde araştırma yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Bir kere kaç lirayla gidiyorsunuz? Kaç euroyla gidiyorsunuz? Bir kere buradan başlamayın. Daha ucuzu, daha ucuzu, daha ucuzu. O zaman sonra da beni perişan ettiniz falan. Yani artık Türkiye ucuzlukta aranmıyor, kalitede aranıyor. Çok güzel bir söyleşi oldu. Ben de çok sevdiğim bir konu. İçinde bulunduğumuz konulardan birisi. Sizleri de tebrik ediyorum çalışmalarınızdan dolayı. Tekrar teşekkürler. Ayağına sağlık. Çalışmalarında ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Sağ olun.